Abi tarih deyince aklımıza hep ne geliyor? İşte kan, kılıç, kopan kelleler, savaşlar, yangınlar. Ya size devasal bir kalenin tek bir damla kan bile dökülmeden bir prensesin rüyasıyla ve mektubuyla fethedildiğini söylesem? Yok yok, yani öyle Hollywood senaryosu falan değil. Bildiğimiz Osmanlı tarihi. Gelin tarihe soralım. Şimdi takvimler 1328. Osman Gazi vefat etmiş, başa Orhan Gazi geçmiş. Hedefinde de Samandıra ve Aydos kaleleri var. Orhan Gazi'nin hedefi hani bir beylik var, devlet olmak üzere, ama öyle 100 yılda yıkılıp gidecek bir beylik değil. Yüzyıllar sürecek bir devlete dönüştürmek için bazı adımlar atılıyor. Yaya ve müsellem orduları kuruluyor. İlk gümüş akçe, yani gümüş para bastırılıyor. İlk vezir seçiliyor. Burada Orhan Gazi'nin kardeşi Alaaddin Bey Vezir-i Azam oluyor. Bu şekilde devlet yapılaşmaya başlarken bu süreçte de fetihler yapılıyor. Ama şu Aydos Kalesi dediğimiz yer o kadar kolay değil. Çünkü burası dağın tepesinde ve sarp kayalıklarda bir yer. Dönem şartlarında orayı orduyla çıkıp fethetmek neredeyse imkansız. Düşünsenize abi, elinde top yok, tüfek yok, yeni bir devletin kuruluş aşamasındasın. Asker sayın yani düşük düzeyde. 1300'lü yıllar, imkanlar kısıtlı. Yani öyle Allah ne verdiyse kaleye saldırıp orayı alamazsın. Burada da ne devreye giriyor? Tabii ki de zeka. Şimdi sıkı durun, çünkü olayın koptuğu yer burası. Kuşatma devam ederken Aydos Kalesi Tekfuru'nun kızı, yani prenses diyelim kısaca, prenses bir rüya görüyor. İşte rüyasında dipsiz bir kuyuya hapsolmuş, kuyudan çıkamıyor, çığlık atıyor vesaire. İşte karanlığın arasından böyle yakışıklı bir asker onu kurtarıyor. Tabii prenses rüyasından uyanıyor. Aradan günler geçiyor. Bir gün surlardan bakarken aşağıda surların önünde yakışıklı bir Osmanlı askeri görüyor. Tam o sırada dank ediyor. Bu benim rüyamda gördüğüm yakışıklı adam, beni kurtaran adam diyor. O yakışıklı Osmanlı askeri aslında Orhan Gazi'nin meşhur komutanı Abdurrahman Gazi. Yani bildiğiniz rüyadan gerçeğe bir aşk hikayesi. Dizilerde olunca izliyorsunuz. Aynı bu da dizilerde anlatıldığı gibi böyle klişe bir aşk hikayesi. Neyse, devam edelim. Kız tabii düşünüyor, taşınıyor. İşte halkına bakıyor. Halk halinden memnun. Çünkü Osmanlı orayı alırsa biliyorlar ki dinlerini, hayatlarını özgür bir şekilde yaşayabilecekler. Bu yüzden işleri rahat. Hatta Osmanlı gelsin burayı alsın diye can atıyorlar. Kız da biraz halkın arasına karışıyor. Durumu iyice anlıyor ve Osmanlı'ya yardım etmeye karar veriyor. Bir mektup yazıp bir taşa sarıp bir şekilde kalenin önündeki Osmanlı kuşatmasına ulaştırıyor mektubu. Mektupta da aynen şunlar yazıyor. Siz gündüz geri çekilmiş gibi yapın. Ben gece size kalenin gizli kapısını açayım. Şimdi size soruyorum. Gökten kafanıza bir mektup düşüyor. Kuşatmayı kaldırıp geri çekilin. Gece gizli kapının önüne gelin diyor. Şimdi siz burada ne yaparsınız? O kapıya gider misiniz yoksa gitmez misiniz? Çünkü Bizans'ın bir tuzağı olabilir. Belki Bizans sizi kesmek için oraya tuzağa çekiyor olabilir. Tabii ki burada Abdurrahman Gazi, işte askerler, Orhan Gazi düşünüyor, taşınıyor. Prensese güvenelim, güvenmeyelim. Orhan Gazi'nin de onayıyla ordu gündüz vakti geri çekiliyor. Önce uzaktan bir seyrediyorlar kapıyı. Prenses gerçekten kapıyı açıyor. Temkinli bir şekilde askerler tedbir kıyafette, yani işte Bizans askeri kılığında vesaire, büyük bir şaşkınlık içerisinde prensesin açtığı kapıdan içeri giriyorlar. Kaledeki askerler ve Tekfur, oh be Osmanlı geri çekiliyor, pes ettiler, rahatladık falan, böyle derin bir oh çekiyorlar. Böyle zil takıp oynuyorlar falan. Dur sen dur. Son gülen iyi güler. Sabah olduğunda imkansız denilen Aydos Kalesi tek bir Osmanlı askerinin burnu bile kanamadan fethedilmiş oluyor. Yetmezmiş gibi içeri giren Osmanlı askerlerini de bizim bu prenses yönlendiriyor. İşte kalenin yönetim yeri şurası, işte kilise şu tarafta, zindan şu tarafta. Tabi başta Abdurrahman Gazi ve Orhan Gazi olmak üzere tüm Osmanlı askerleri bu durumu şaşkınlıkla karşılıyor. Ama olay burada kapanmıyor. Orhan Gazi klişe aşk hikayesini mutlu sonla bağlıyor. Prensesle Abdurrahman Gazi'yi evlendiriyor. Cidden film gibi değil mi? Senaristler dizisini çekince oluyor. Bence gayet güzel oldu. Şimdi size soruyorum. Böyle bir olayı bugün bir dizide görsek, yok artık senarist amma abartmışsın deriz, değil mi? Çünkü bu konu tarih kitaplarının birkaç farklı kaynak okudum. Bu Aydos Kalesi'nin fethi aşağı yukarı hep bu şekilde anlatılmış. İşte bir prenses var, bir rüya görüyor, bir mektup, Abdurrahman Gazi'ye ulaşıyor falan filan. Kaleye gizlice giriyorlar. Hep bu hikaye dönüyor. Tabi o dönem biz kuruluş dönemiyle ilgili birçok bilgiyi Bizans kaynağından alıyoruz. Yani bu bilgilerin doğruluğu tartışılır tabii ki. Bu konuda da yorumu size bırakıyorum. Her neyse, Orhan Gazi serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Maltepe Savaşı'nı ele alacağız ve bu savaşta Bizans İmparatorluğu'nun nasıl topuklayarak savaş meydanından kaçtığını sizlere anlatacağım. Eğer ki video hoşunuza gittiyse aşağıdan like tuşuna basmayı, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.